Peki, Baki'nin ablaları var. Evet. Rabia Hanım'la. Bizi buraya getirenler. Evet. Programa başvuranlar. Onları ne kadar tanıyorsunuz? Kadriye ile Rabia'yı. Aslında çok iyi tanıyorum. Yani Kadriye içinde, Rabia içinde gerekli bütün destekleri verdim ben. Ne gibi bir destekten bahsediyorum? Şöyle söyleyeyim, Kadriye aslında okumak istemeyen, hani kısa yoldan para kazanmak isteyen bir kız görünümündeydi o dönem. 19 yaşında evlendi zaten. 19 yaşında evlendikten sonra Talihsiz bir evlilik yaşamış, aldatılmış galiba. aslında aldatılmadı, Ne oldu? kandırıldı diyelim. Nasıl yani? Şöyle anlatayım hemen kısaca. 19 yaşında evlendikten sonra bir çocuğa sahip oluyor ve işte kocası o sıra kombi şirketine sahip. Yani daha doğrusu kombici. Kombi döşüyor. Tamam. Ondan sonra bu tabii işlerini büyütmek için Kadriye kendisi araba istiyor. Araba istedikten sonra tabii kocası da onu almak için ekstra işlere gidiyor. Kombi işlerine gidiyor. Kendisinin altında çalışan personele veya işte ne bileyim onunla beraber işçilerinin yapacağı işleri de kendisi yapıyor ki Daha çok alacağı para ücreti, kazansın ki araba alacağı alabilsin. ücreti daha da yukarıya çekmek istiyor. Tamam. Bir şekilde para biriktirip Kadriye'ye bir araba almak istiyor. Tamam. Tabii Kadriye de bu durumu kullanaraktan işte evlere girdiği, kombi döşediği evlerde fotoğraflar çekerek diyor ki benim kocam beni aldatıyor, ben boşanmak istiyorum diyor. İnanmıyorum. Evet. Ben boşanmak istiyorum diyor. Çocuğun için aldığım bir şeydi galiba o. Çocuğum için de beni aldattığı için bunu ispatladım mahkemede ve tabii ki de hala bunu inkar etti ve tabii deliller yeterli oldu bunun için. Onun için de tazminat aldım. O süre zarfında da bir avukata ihtiyacı oluyor. Peki siz bunları kocasının. bu kadar detaylı nereden biliyorsunuz? Çünkü kocasıyla Kocasının- ortağıyım. Siz kocasının ortağısınız. Daha doğrusu ben ortağı değilim. Baki ortak. Kadriye biliyor mu? Hayır, Kadriye bilmiyor. Sonra kocasının avukata Evet, ihtiyacı kocasının oluyor. avukata ihtiyacı oluyor. Orada da Ben desteğe girdiniz Orada kesin. da desteğe girdim. Avukatı ben buldum. Hı hı. Avukat çocuğu kendisinde kalmasını sağladı, velayetini. Kadriye'nin çocuğu elden alındı ama yüklü bir tazminat aldı Kadriye. Ama sonradan Kadriye o parayı ne yaptı, ne etti bilmiyorum. Okula yakın olduğu için orada sadece. Yani sonuçta yeğenimin eğitim hayatı daha önemli. Çünkü bizim gibi olmasın, o da okusun, yani iyi yerlere gelsin sonuçta o yüzden. Bize babaannesinin evinde neden kaldığı ile ilgili okula yakın, en iyi okullar orada. O yüzden ben orada kalmasını istiyorum, sık sık görüşüyorum demişti. Bizi kandırmış demek ki. Peki Rabia? Babası okumasını çok istiyordu. Hı hı. Biz onunla kendisiyle görüştüğümüz zaman da işte kızıma destek çıkar mısın ya da işte bir şekilde hani okumasını istiyorum deyip aklımda kalmıştı. Ben de kendisini bir dershaneye yazdırttık. Daha doğrusu bir dershane sınavına girdi ve kazandı ve orada da bir burs kazandı. Tabii bu burs Nasıl? nereden geldi diye düşünebilirsiniz belki. O da mı Baki'den. Baki'den? Evet, o da Baki'den. O bursu da Baki sağladı aslında ablasına ama ablası maalesef bunun kıymetini bilemedi. Dershaneye gitmedi. Gitmediği gibi de başka işlerde de çalışmadı, yani herhangi bir şey de yapmadı. Ama tabii biz o bursu yakmayalım dedik. Yakmadığımızdan dolayı da başka bir kızı okuttuk bu bursla. Harikasınız. Bu bursla okuttuğumuz kız da şu an Baki'nin fizik tedavi uzmanı. Ay söylenecek çok şey var ama bazen duyguları dile dökemezsiniz ya, ben tam öyle bir anın içindeyim şu anda. Yutkunuyorum siz dinlerken. Ben gözyaşlarımı da tutmakta çok zorlanıyorum. Çok Evet. Gerçekten sizin de gözleriniz doluyor şu anda. Maalesef. Hissedebiliyorum yaşadığınız duyguları. Çok büyük şeyler anlatıyorsunuz. Evet. Allah razı olsun sizden Rica gerçekten. ederim. Rica ederim ya. Allah Baki'den razı olsun, ne diyeyim. O çünkü enerji verdi. Yani bizi hayatta tuttu. Kendisini de hayatta tuttu açıkçası. Nefes alıyorsak yani hem o hem ben öyle. Bu durumdan dolayı. Peki öyle diyelim. Sizin o güzel kalbinizden dolayı Sağ olun. olmuş bunların Teşekkür hepsi ederim. ve verilen mesajları çok iyi almışsınız aslında. Yani tabii bir nebze biz bunlar hayat tecrübesi. Bunlar hayatımızın içinde olan şeyler. Yani
herkes bu işi bu şekilde yaşayabilir. Baki'nin babası olduktan sonra o biyolojik annesiyle ve babasıyla görüştü mü hiç? Yani onlar görmek istediler mi? Tabii. Geldiler Yani mi? sık sık ben görüştürüyordum zaten. Hani kopmasınlar, bir şekilde görüşsünler diye. Ama ablalarının haberleri yok, ya kardeşlerin haberleri yok. Onlar öyle söyleyeyim. hiç görmek istemediler mi? Yani görmek istemediler değil, annesi istemedi görüştürmek. Öyle söyleyeyim ben size. Annesine gittiği zaman duygulanıyordu. Annesi gelince heyecanlanıyordu. Yani şimdi çok özel durumu olan bir çocuk. Biraz önce gördünüz hepiniz sevgili izleyiciler ama onun duyguları, hissiyatı, bakışları hepimizden çok daha yoğun algılıyor her şeyi aslında. Yani o terk edildiğinin de farkında, bırakıldığının da farkında, istenmediğinin de farkında. Aynı zamanda bu eve geldiğinde ne kadar sevildiğinin de farkında. Şimdi ben sanki ne sorsam altından Baki çıkacakmış gibi hissediyorum. Çıkacak. Ama kafamda çok da soru var. Mesela Sormak istiyorum. Mesela bu kız kardeşler buraya geldiklerinde oturdukları gecekondu'nun bir inşaat şirketine verildiğini Evet. ve oradan birer tane daire düştüğünü söylediler. Hatta dairenin tekini satmışlar. Tekinde de oturuyorlar şimdi. evet. Yani o olayı tam Biliyor olarak musunuz? tabii anlatayım ben size. Mülk sahibi evlerinin olduğu arsayı almaya çalıştı. Daha doğrusu arsa payı, tabii ne kadar hakim olduğunuzu bilmediğim için söylüyorum. Hani 100 metrekarelik bir arsaları var. O da yan tarafındaki 500 metrelik bir arsayı almak istedi. Tabii ona verdiği fiyatla buna verdiği fiyat arasında fark yarattı. Mülk sahibi dedi ki buraya bir tane bina yapmak istiyorum. Ev yapmak istiyorum. Ben de aynı fiyatı oraya vermesi için adamı ikna ettim. Aynı fiyatı verdiği zaman da tabii onlara 2 tane daire düşmüş oldu. 2 tane daire düştüğü zaman da artık onların bir mülkü olmuş oldu. Binayı kim yaptı peki? Ben yaptım. Sizin inşaat firmanız Evet, bizim yaptı inşaat binayı. firmamız. Gene bunun Daha altından doğrusu da Baki o. Baki çıktı Evet. yani. Çünkü Baki, inşaat firmasının sahibinin yarısı o. Onun. iki ablasına da başını sokacak bir ev. Oturduğu Evet. yerden. Oturduğu yerden. Tabii daha öncesi de var bunun. Dükkan için de öyle durum oldu biliyorsunuz. Hangi dükkan? Kahvehane. Nasıl? Oraya babasını biriktirdiği, annesinin temizlik yaptığı Hayır paralarla öyle bir şey yok almadılar mı? maalesef. Öyle değil. Aslında babasının çalıştığı kahvehaneyi de biz satın aldık Baki ile beraber. Sonra babasının üzerine yaptık. Kızlar bunu biliyor mu? Hayır bilmiyorum. Sizin ödediğinizi bilmiyorlar. Hayır, Babasının bilmiyorum. aldığını biliyorlar. Evet babasının aldığını biliyorum. Biriktirdikleri parayla aldıklarını zannediyorum. Orayı da satmışlar bu arada. Yani satmışlar mı? Evet orayı da satmışlar. Dairenin tekini de satmışlar. Bir de tazminat almışlar. Herhalde bugünlere kadar o paralarla Çalışmadıklarına göre bu zamana kadar gelmeleri normal. çalışmamışlar. Bugün de kardeşlerine kavuşmak istiyorlar. Acaba niçin kavuşmak istiyorlar? Benim zengin olduğum için mi? Kardeşleri için mi? Aslında bu ayrımı yapmalarını istiyorum ben. Bunu bence hepimiz sorguluyoruz şu an. Çünkü onlarla konuşurken bir iki bir şey böyle hani sinek küçüktür mide bulandırır diye bir laf vardır ya. Evet. Ağızlarından bir iki bir şeyle kendilerini ele verdiler aslında da ben konduramadım, yakıştıramadım. Ne bileyim. Bakış Kardeş açısı sevgisi diyelim. çok masum bir sevgidir ya hani. Bir de Evet. o giderken yakasına yapıştık, paçalarına yapıştık dayımın vermesini, yani gitmesini istemedik deyince ben gerçekten inandım ama hepimizi kandırdılar tabii. Sonra tabii biz bunu duyunca kardeşimizi vermek istemedik ve sonuçta o bizden bir parça. O yüzden dayımın ayaklarına kapandık, yalvardık, yakardık. Ondan sonra da tabii sinirlendi ve gitti. Tabii ki de Baki'yi bıraktı, hani bizde kaldı. Yani kandırmak. Herkesin içinde, kandırdılar. belki içinde olan şeyleri anlatmak istediler size. Siz de öyle algıladınız. O da olabilir. Bizim ekip arkadaşlarımız tabii Baki'yi araştırırken sizinle ilgili de birkaç bir şey elde ettiler, bilgi elde ettiler ve birkaç tane şirketiniz olduğunu. Evet. Birkaç tane şirketim var. Hı hı. İnşaat şirketim var. Kombi şirketim var. Hı hı. Onun haricinde 2-3 yerde mülklerim var. Hı hı. Bankada hesabım var. Ama bunların hepsi benden sonra Baki'ye kalacak. Baki'ye kalacak bütün bu paralar, Evet. bu mülkler Bu ve mülkler. aslında biyolojik kardeşi oldukları için bu kızlar da Baki'nin bu parasından, pulundan, imkanlarından faydalanmak için buradalar. Oldu mu acaba ya? Bulurlar mı sence? İnşallah bulurlar ya.
Bir şey söyleyeyim, kesin Baki zengindir bu arada. Umarım. İnşallah öyle. Ay inşallah. Hadi gelsin bakalım. İnşallah olur. Oh. Siz çok iyi niyetli birisiniz belli ki. Siz kızlara bu düşünceyi bile yakıştıramıyormuşsunuz gibi bakıyorsunuz Evet, bana. maalesef. Ama ne yazık ki Hayat acımasız. hayat çok acımasız. Evet, çok acımasız. Ve kızlar buraya kardeşleri için değil, aslında onun sahip olduğu maddiyat için gelmişler belli ki. Tabii bunların hepsinin Baki'nin olduğunu bilmiyorlar şu an. Öğrendikleri zaman zaten durum bu hale gelecek. Kız, biz doğru araştırdık değil mi? İnşallah doğrudur. Yani bu Kerem Bey'in zengin olması gerekiyor çünkü Fahri abi öyle söylemişti. Umarım doğrudur. Yani şirketi falan var dedi sonuçta canım, zengindir tabii ki. Bence onlar sizi buraya araştırıp gelmişler. Baki'nin içinde bulunduğu durumu çok iyi biliyorlar. Bize de biraz önce çok güzel bir oyun oynadılar. Ben öyle hissediyorum. Ben hislerimde de bugüne kadar hiç yanılmadım. Yaradan size bir mesaj yollamış. Siz bunu gerçekten çok iyi değerlendirmişsiniz. O mesajları çok iyi almışsınız. O size Baki'yi yollamış. Siz Baki'ye sevginizi vermişsiniz. Evet. Sonra evinizde o sevgiyle bereketlenmiş. Bir kere daha söylüyorum. Allah sizden 1000 kere razı olsun. Allah Baki'den razı olsun, ne diyeyim. Helal olsun size gerçekten. Evet. Bugün böyle insanları görmek bana hayata karşı müthiş bir ümit veriyor. Böyle iyi insanları bu ekranların karşısına çıkarmak ayrı bir gurur veriyor. Umarım örnek olsun bu yaptığımız program. Hala iyi insanlar varmış dedirtsin hepimize. Bunu sormam gerekiyor. Baki'yi Sorun. kızlarla, kardeşleriyle Yani görüştürmek istiyor musunuz? Bana sorarsanız ben görüşmelerini istemem. Hı hı. Ama bunun kararını artık O da veremeyecek. Gene siz vereceksiniz. bilemiyorum açıkçası. Çok da görüştürmek istemiyorum açıkçası. Ben sizin vereceğiniz karara saygı duyacağım. Asla görüştürmediğiniz için sizi kınamayacağım. Görüştürürseniz de yanınızdayım. Anlayışınız için teşekkür ederim ama yani ben görüştürmek istemem açıkçası ama ne diyeyim? O zaman nasıl yapalım? Ben şans masasına geçeyim. Kızların yanına gideyim. Onlara benim 2 çift lafım var. Peki. Siz de burada düşünün, son kararınızı verin. Gelmek isterseniz bekliyorum. Belki Baki'yi getirmek istemezsiniz. Biz gelip bir şeyler söylemek istersiniz. Ona da saygı duyuyorum. Oldu ki gelmek istemezseniz siz de hakkınızı helal edin. Helal olsun. Helal olsun. Ben çok memnun oldum tanıştığıma. Ben de Kardeşimizi buldunuz mu? Buldum. İyi mi? Nasıl? Geldi mi? Melek gibi bir kardeşiniz var. Gerçekten mi? Geldi mi? Burada mı peki? Geldi burada. Görebilecek miyiz? Şöyle konuşacağız onları. Buraya gelip gelmeyeceklerini de konuşacağız. Fakat benim size bir sorum var. Eşinizin sizi aldattığını söylemiştiniz. Evet. Nasıl oldu bu olay? Kendisiyle kadınların evine girer çıkarken yakalamıştı. Bunları da mahkemede sundunuz. Evet. Peki bu girip çıktığı yer müşterilerin evi olabilir mi? Yani, bilmiyorum. Nasıl bilmiyorum. Siz bu adama iftira mı attınız o zaman? Bilmediğiniz bir şeyi delil olarak götürdünüz mahkemeye. Evine girip çıkarken yakalamıştı. Belki de eşiniz oraya, o evlere size araba alabilmek için, daha çok iş alabilmek için giriyordur. Hiç böyle düşünmüş müydünüz? Hayır, düşündüm. Niye? Yani ben gördüklerime inandım. Kadınları gördünüz o evde. Evet. Peki siz dershaneye gitmişsiniz Evet. ve dershaneyi yarıda bırakmışsınız. Evet. Neden? Bu çok büyütülecek bir şey değil yani. O dershane güzel bir dershane değil. Zaten kötü eğitim veriyorlar. Neden yarıda bıraktın? Ne önemi var ki? Devam etseydin, çalışsaydın, ayaklarının üstünde dursaydın, evinizi satmışsınız, kahveyi satmışsınız. Sen tazminat almak için kocana iftiralar atmışsın. Bunun yerine ayaklarınızın üzerinde durup para kazanmayı, Tamam, kendi kötü kendinizi eğitimdi geçindirmeyi, dershaneyi yarıda bırakmasaydın eğitimini tamamlardın, ayaklarının üzerinde dururdun. Sahip olduğunuz malları, mülkleri satmazdınız, insanlara iftiralar atmazdınız. Kendi kendinizi geçindirmenin peşine düşerdiniz, değil mi? Buraya da niye geldiğinizi çok iyi biliyorum. İkiniz de biraz önce beni kandırmaya kalktınız ya, biz şu anda ben de, izleyicilerim de, bütün ekip de
Sizin burada para için olduğumuzu ne yazık ki çok üzülerek söylüyorum ki biliyor. Kızlar, kardeşiniz Baki'yi görmek istemişsiniz. Baki bu. Nasıl yani? Şaka mı bu? Neden şaşırdın? Siz nasıl baktınız ki bizim kardeşimize sakat kalmış böyle? Nasıl bu hale geldi bu? Sakat mı bıraktınız kardeşim? Kardeşiniz zaten hastaymış ve zaten özel bir durumu varmış. Bebekler gibi de Kerem Bey kardeşinize bakmış. En son evde dolaşıyordu yani. Ben size bunu anlattım zaten. Bana bir şey anlatmana gerek yok. Zaten anlattığın çok bir şeye de güvenmiyorum ve inanmıyorum. Biz çok teşekkür ederiz ama Bunu beklemiyorum. abla biz bakamayız bana geldi. Yok hiç. Kerem Bey, çok teşekkür ederim buraya geldiğiniz için. Baki'yi de getirdiğiniz için. Ben onun daha fazla yorulmasını istemiyorum. Her şeyi gördüm. İzleyicimiz de gördü. Biz de gördük. Ama en önemlisi yukarıdaki Yaradan'ın bunu görmesi. Siz doğru yoldasınız. Ve o kadar gönlüm rahat ki Baki sizinle diye. Her şey için teşekkür ediyorum ben size. Teşekkür Sizi şöyle uğurlayalım. ederiz. Sevgili izleyiciler, para bir şekilde kazanılır. Hayat yeniden kurulur. Ama bir çocuğun neden ben diye sorduğu sorunun yarası hiçbir zaman onarılamaz. Ve sevgili seyirciler, bazı insanların içinde şeytan, bazı insanların içinde melek yaşar. Ve unutmayın ki her zaman melekler kazanır. Siz de bir şansım olsa diyorsanız bize başvurun efendim. Hoşça kalın.